Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Yazgi Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimde sizlere fen bilimlerinden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini çözeceğim, anlatacağım. Soruları çözerken kısa kısa açıklamalar da yapacağım. Böylece konu tekrar da yapacağız aslında. İsterseniz her sorudan önce siz videoyu durdurun. Kendi cevabınızı bulun. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırırsınız. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Birinci soru. Orhan saf bir katı maddeyi ispirto ocağıyla ısıtıyor. Sıcaklık değişimini termometre ile ölçüp yandaki grafiği çiziyor. Buna göre buradaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi ifadelere geçmeden önce grafiği size kısaca anlatacağım, açıklayacağım. Şöyle, maddemiz katı halde. Bakın Orhan ısıtmaya başlıyor. İşte ikinci dakikada belli bir sıcaklığa geliyor. Üçüncü dakika. Dördüncü dakikada 60 derece sıcaklık olduğunu buradan görüyoruz. Ve dördüncü dakika ile altıncı dakika arasında aynı sıcaklık devam etmiş. O zaman burada aynı sıcaklık devam ediyorsa, belli dakikalar arasında aynı şekilde ilerliyorsa buradaki çizgi, o zaman buradaki maddemiz hal değiştiriyor demektir. Ve katı madde burada sıvıya dönüyor ve bundan sonra sıvı olarak devam ediyor. Bakın sıcaklığı yükselmeye devam ediyor. 7. dakikada yükseliyor. 8. dakikadan sonra 8 ile 10. dakikalar arasında tekrar bir hal değişimi söz konusu. Çünkü aynı seviyede ilerliyor. Ve daha sonra yine yükseliyor. O zaman sıvı haldeydi burada. Bundan sonra da gaz haline dönüyor. Şimdi bakalım, maddenin hal değişim sıcaklıkları tespit edilmiştir diyor. Evet, Orhan yazmış buraya 60 derece ve 120 derecede. Diğerlerinde belli bir şekilde yükseldiğini görebiliyoruz. Madde 2 kere hal değiştirmiştir. Evet, doğru. Madde son durumda gaz haline geçmiştir. Bunu da az önce söylemiştim. O zaman burada cevabımız bizim D şıkkı olacak. D şıkkını işaretledik. İkinci sorumuz. Bulaşık makinesini açan Esma, İki su bardağının birbiri içerisinde sıkıştığını görmüş ve ne kadar uğraştıysa ayıramamıştır. Esma aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygularsa bardakları rahat bir şekilde ayırabilir. A. Dıştaki bardağa soğuk su, içteki bardağa sıcak su koymalı diyor. Bu doğru bir yöntem değil. Çünkü dışarıdaki bardağa soğuk su koyarsa büzülecek. İçeridekine sıcak su koyacak, o da genleşecek, daha çok sıkışacaklar. Her iki bardağa da sıcak su koymalı diyor. Bu da doğru yöntem değil. Çünkü ikisi de aynı madde. İkisine de sıcak su koyarsa o zaman ikisi de aynı şekilde genleşir. Yine sıkışıklık devam eder. İçteki bardağa soğuk su, dıştaki bardağa sıcak su koymalı. İşte doğru yöntem bu. İçerideki bardağa soğuk su koyarsa büzülecek. Dışarıdakine de sıcak su koyacak. O da biraz genleşecek. Ve sıkışıklık sona erecek. Kolayca çıkarabilecek birbirinin içerisinden. D şıkkı da uygun değil. Çok da uzatmayalım. Diğer soruya bakalım. Üçüncü soru. Gölge ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Kolay bir soru. Bir cismin gölgesi kendisinden büyük olabilir. Evet. Yaz mevsiminde şöyle bir bakın. Akşam üzeri gölgemiz çok uzun görünüyor. Bizden daha büyük görünüyor. Bir cismin gölgesi kendisinden küçük olabilir. Tam öğle vaktinde evet daha kısa oluyor, daha küçük oluyor. Bir cismin gölgesi kendisiyle aynı boyutta olabilir. Bu da doğru. Işık kaynağı belli bir açıdan geliyorsa aynı boyutta olabilir. Yani buradaki 3 ifade de doğru. O zaman biz D şıkkını işaretliyoruz. 4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ısı veya sıcaklık kavramları yanlış kullanılmıştır diyor. Hastanın vücut sıcaklığı 39,5 santigrat dereceye yükselmiş. Bu doğru, sıcaklık kelimesi kullanılmış ve doğru. Sıcak su soğuk suya ısı verir. Evet, buradaki ısı kelimesi de doğru. Yarın İstanbul'da hava ısısının 20 derece olacağı söyleniyor. Bu yanlış. Hava sıcaklığı demesi lazımdı. Şuradaki ısı kelimesi yanlış olmuş. C şıkkını işaretleyelim. Isı alan cisim genleşir. Evet. Bu da doğru. Ne yapıyoruz? Diğer soruya bakıyoruz. Emel oyuncağının duvarda şekildeki gibi bir gölgesini oluşturuyor. Bakın burada ışık kaynağı, el feneri, burada oyuncak ve arkada gölge duvarda görünüyor. Emel daha büyük bir gölge elde etmek için bir oyuncağını fenerden uzaklaştırmalı. Bu yanlış. Eğer uzaklaştırırsa daha büyük değil daha küçük bir gölge oluşur. Yani oyuncağı ışık kaynağından uzaklaştırmış olacak. Oyuncağını fenere yaklaştırmalı. Bu doğru. O zaman gölge büyür. Feneri oyuncağa yaklaştırmalı. Evet, bu da doğru. Yine büyür. Yani burada ikinci ve üçüncü ifadeleri uygulaması gerekiyor. O zaman biz ne yapacağız? C şıkkını işaretleyeceğiz ve 6. soruya bakacağız.
Aşağıda ışığın yansıması ile ilgili verilen şekilden yararlanarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normalini göstererek gelme ve yansıma açılarını bulunuz diyor. Bakın şurası normal zaten. Bunu şöyle N harfiyle gösterelim. Gelme açısı burada B harfiyle gösterilmiş. Peki bunu nasıl bulacağız? Bakın burada gelen ışın ile yüzey arasındaki açı 55 derece. Şu ikisi toplam 90 olması gerekiyor. O zaman 90'dan 55'i çıkaralım. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. 8'den 5 çıktı. 3. O zaman burası 35 derece. Yazalım. Gelme açısı. Yansıma açısı da yüzey düzgün olduğu için gelme açısıyla eşit olacak. Yani burası da 35 derece olacak. Burasını da yazalım. Burası da eksik kalmasın. Yansıyan ışın ile yüzey arasındaki açı da bununla aynı olacak. 55 derece. Bu şekilde sorumuzu tamamlamış olduk. 7. sorumuza bakalım. Aşağıda bir yüzeye gönderilen ışına ait çizim verilmiştir diyor. Buna göre buradaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. A açısı gelme açısıdır diyor. Evet, doğru ifade. Gelen ışın ile normal arasındaki açı. Biz buna gelme açısı diyoruz. B açısı yansıma açısıdır diyor. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü burası B açısı gelen ışın ile yüzey arasındaki açı. Yansıma açısı şurası. C'ye yüzeyin normali denir ve büyük N harfiyle gösterilir. Evet, doğru. Şunu da işaret koyalım. Yani 1 ve 3. ifadeler doğru. O zaman cevabımız B şıkkı oldu. 8. sorumuz. Aşağıdaki şekillerde oluşacak gölgelerin büyüklüklerini karşılaştırınız. Daha büyük gölge oluşturacak şeklin altına büyük yazınız diyor. Şimdi iki şekil arasında ne fark var? Bakın burada ışık kaynağı ile engel arasında çok kısa bir mesafe var. Burada ışık kaynağı engelden daha uzakta. O zaman buradaki yani birinci resimde daha büyük gölge oluşur. Şöyle büyük yazalım. Yani burada diyelim ki topun gölgesi bu kadar oluyorsa diğerinde daha küçük şekilde olur. Niye? Çünkü ışık kaynağı ile engel arasında mesafe buraya göre daha fazla olduğu için burada daha büyük birinci şekilde. 9. soruya bakalım. Gölgelerin uzunluğu ışığın geliş doğrultusuna bağlıdır. Öğle vakti güneş ışınları dünyaya dik gelir ve güneş bulunabileceği en yüksek noktadadır. Bu durumda en kısa gölge oluşur. Akşama doğru güneş alçalırken güneş ışınları dünyaya eğik gelir ve oluşan gölgelerin boyu uzar. Paragrafa göre en uzun gölgemiz hangi saat oluşur? 11 öğleye yakın. 12-15 öğle zamanları. 15-23 öğleden sonraki bir zaman. Ama 17 daha geç olan bir zaman. Daha eğik geldiği bir zaman. O zaman ne yapıyoruz? Biz de D şıkkını işaretliyoruz. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde düzgün ve pürüzsüz yüzeye gönderilen ışının yansıma açısı en büyüktür diyor. Tabi bazı yerler eksik bırakılmış. Biz tamamlayacağız. Burada normal var. Yansıyan ışını çizelim şöyle. Ve gelme açısı 30 derece olduğuna göre yansıma açısı da 30 derece olacak. Burada normal çizilmemiş. Şöyle bir çizelim biz de. Ve oraya büyük N harfi koyalım. İkisi birlikte 120 olduğuna göre o zaman gelme açısı 60 derece. Yansıma açısı da 60 derece olacak. 122'ye böleceğiz çünkü. Burada giden ışın ile yüzey arasındaki açı verilmiş 50 derece. Önce normali bir oluşturalım. Burası 50 olduğuna göre 90 olması için ikisinin beraber şurasının 40 olması gerekiyor. O zaman burası da 40 derece. Şurası da 50 oluyor. Peki burada gelen ışın ile yüzey arasındaki açı verilmiş 20 derece. Önce normali biz bir oluşturalım. N harfi koyalım. Burası 20 olduğuna göre o zaman burasının 70 olması gerekiyor. İkisi 90 olacak çünkü. Şu yansıyan ışını da çizelim. Ve burası da 70 derece oluyor yansıma açısı. Ve burası da 20 derece oluyor. Ne soruyordu bize? Yansıma açısı en büyük olan. Bakıyorum 30, 60, 40 ve 70. O zaman cevap D şıkkı oldu. Çünkü orada diğerlerinden daha büyük. 11. Düzgün ve pürüzsüz yüzeye gönderilen ışık ışını yandaki şekilde verilmiştir diyor. Buna göre buradaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi biz ilk önce eksikleri bir tamamlayalım. Şöyle şuraya bir normal yapalım önce 90 derecelik. Yansıyan ışını çizelim. Burası 30 olduğuna göre burası ne oluyor? 60 derece oluyor. Burası da 60 oluyor. Yansıma açısı. Yansıyan ışın ile yüzey arasındaki açı da 30 derece. Işığın gelme açısı 30 derecedir diyor. Yanlış. Çünkü gelme açısı 60 derece oldu. Bu gelen ışınla yüzey arasındaki açı.
Işığın yansıma açısı gelme açısına eşittir diyor. Bu doğru bilgi. Yansıyan ışın ile yani 60-60 yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı 60 derecedir diyor. Yanlış, 30 derece. O zaman sadece ikinci ifade doğru. Cevap A şıkkı oldu. 12. sorumuz kolay bir soru. Birinci ve ikinci şekiller var. Buna göre diyor birinci ve ikinci ortamlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Birinci şekilde düzgün bir yüzey var. Nereden anlıyoruz? Bakın gelen ışınlar, giden ışınlar hep düzgün şekilde yansımış. İkincisinde dalgalı bir yüzey var. A şıkkı ayna ve dalgalı su. Evet, ayna olabilir. Bu da dalgalı su olabilir. Cevap A'dır o zaman. Diğerlerine bakalım tabii ki. Dalgalı su buraya uygun değil. Halı buraya uygun değil. Pürüzlü bir yüzey çünkü. Durgun su buraya uygun ama ayna buraya uygun değil. O zaman cevap A şıkkı oldu. Diğerlerini de kontrol etmiş olduk. Aşağıdaki yansımalardan hangisi yanlış verilmiştir diyor. Bakalım birinci şekilde 30 derece buradaki yüzey ile gelen ışın arasındaki açı. O zaman burasının da 60 olması gerekiyor. Burası da 60 olduğuna göre doğru. Burada gelen ışın ile yüzey arasındaki açı 45. Yansıyan ışın ile yüzey arasındaki açı da 45. Bu da doğru. Burada gelme açısı ve şurasıymış. Tersten gelmiş. Gelme açısı ve yansıma açısı eşit 40'ar derece. Bu da doğru. Demek ki yanlış olan dördüncü ifade. Neresi yanlış bakalım. Gelen ışın ile yüzey arasındaki açı 50. O zaman şurada gelme açısının kaç olması gerekiyor? 40. Yansıma açısı 50 verilmiş. Yanlış verilmiş. Burasının 40 olması gerekiyordu. Dördüncü şeklimiz demek ki bizim aradığımız yermiş. Son sorumuz kolay bir soru. Mustafa bir boru ile mumun alevini şekildeki gibi iki farklı etkinlik ile gözlemlemek istiyor. Birinci etkinlikte mumun alevini göremeyen Mustafa ikinci etkinlikte mumun alevini görebiliyor. Sadece bu iki etkinlik ile Mustafa hangi bilgiye ulaşabilir? Neden birincisinde göremiyor? Çünkü boru yamuk. İkincisinde boru dümdüz. O zaman hangi bilgiye ulaşır? Cevap C şıkkı. Işık doğrusal olarak yayılır. Bu yüzden birincisinde göremiyor. C şıkkını işaretledik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.